Orkidenizin yaprakları buruştu, kendini saldı ya da mantar oldu, herhangi bir hastalığa yakalandı. Saksısını döktüğünüzde gördüğünüz manzara korkunç. Köklerin tamamı kaybolmuş ve orkideniz artık tamamen köksüz kaldı. Peki bu orkideyi tekrardan köklendirebilir misiniz yoksa çöpe mi atmanız gerekli? Bugün sizlere 3 farklı teknikle orkidelerinizi yeniden nasıl kolay ve hızlı bir şekilde köklendirebileceğinizi göstereceğim. Püf noktaları anlatacağım. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Şimdi göstereceğim bu yöntemi köklenmiş orkidelerimin gelişimini hızlandırmak için kullanacağım. Sizler tamamen köksüz orkidenizi bu şekilde de köklendirebilirsiniz. Bir pet şişenin üst kısmını makas yardımıyla güzelce kesiyorum. Kestiğim şişenin bu kısmını düzenlemem gerekli. Üçgen şeklinde bu bölümü kesiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi 2 adet pamuk diske ihtiyacım var. Bu pamuklardan bir tanesini yırtmamaya dikkat ederek mümkün olduğunca uzatıyorum. Uzattığım bu pamuk parçasını kestiğim üçgen kısma dikkatlice yerleştiriyorum ve pamuğun diğer ucunu da şişenin ağız kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer pamuk diski de şişenin ağız kısmına bu şekilde yerleştiriyorum. Cam bir kavanozun içerisine hazırlamış olduğum düzeneyi yerleştiriyorum. Ve üzerine bir miktar içme suyu koyuyorum. Bütün pamuğun ıslanmasına dikkat ediyorum. Bakın burada alttaki pamuk üstteki pamuğa su ulaştırıyor ve üzerine yerleştireceğim orkidem bu pamuklar sayesinde hem suya direkt temas etmemiş oluyor hem de sürekli su aldığı için, nemli kaldığı için daha hızlı şekilde büyüyor. Videonun sonunda bu orkidelerimin 7 gün sonraki halini göreceksiniz. Ve dediğim gibi tamamen köksüz olan orkideleriniz için de bu yöntemi güvenle uygulayabilirsiniz. Videonun sonunda tüm bu orkidelerin 2 ay sonraki gelişimlerini tek tek göstereceğim. Sera etkisi oluşturmak için üzerini streç filmle kapatıyorum. Sizler açıkta bırakabilirsiniz ama kapatırsanız daha hızlı bir şekilde köklendiğini göreceksiniz. Ara ara muhakkak kavanozu kontrol edin. Su bittikçe kavanoza su ekleyin ama su miktarı kesinlikle orkidenin gövdesine erişmeyecek. Sadece pamuk yardımıyla orkideniz nemli kalacak. Ve muhakkak orkidenizi sabah güneşi alan aydınlık bir yere koymayı ihmal etmeyin. Bu orkide tam 2 yıldır hiç çiçek açmıyordu. Saksısını boşalttığımda karşılaştığım manzara beni şaşırtmadı. Köklerin tamamı çürümüştü. Kök temizliği yaptıktan sonra orkidenin hiç kökü kalmadı. İkinci yöntemde köksüz orkideleri köklendirmenin çok güvenli bir yolunu göstereceğim. Kullanacağımız en önemli malzememiz yosun, yani sphagnum moss. Türkçe'de turba yosunu olarak da biliniyor. Bunlar 2 çeşit satılıyor. Kuru ve yaş şekilde. Benimki kuru olduğu için nemlendirmem gerekli. Üzerine bir miktar su ekliyorum ve yaklaşık 5-10 dakika kadar beklediğimde bu yosun sünger gibi içerisine suyu çekiyor. Zaten köksüz orkidede bu yosunu kullanmamızın en önemli nedeni yapısına çok yüksek miktarda su çekmesi ve ortamı nemli tutması. Kullanacağımız diğer malzeme de kil bilyesi. Sizin elinizde yoksa çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Altta drenaj oluşturması ve hava sirkülasyonu sağlaması için bunu kullanıyoruz. Ayrıca kil bilyesi de güzel nem tutuyor. Yosunu kullanmak için doğru nem miktarı önemli. Tuttuğunuzda elinizden böyle su akmaması gerekiyor. Bir miktar sıkacaksınız ve yosun ne çok kuru ne de çok yaş kalacak. Bu iyi bir oran. Kil bilyesinin üzerine yosunu güzelce yerleştiriyorum ama yosunu asla sıkıştırmıyorum. Yosun havadar kalmalı. Kavanoz içerisindeki hava sirkülasyonu güzel olmalı. Ve şimdi bu köksüz orkidemi yosun üzerine dikkatli şekilde oturtuyorum. Orkide tamamen yosuna gömülü olmamalı. Sadece kök kısmı yosunun üzerine değecek ve bu yosunun sürekli nemli kalması çok önemli.
Orkidenin köklenmesi için en önemli şey nem ve gün ışığı. Streç film kullanarak kavanoz içerisinde sera etkisi oluşturuyorum ama ağzı tamamen kapalı kalmayacak. Bir kürdan veya bıçak yardımıyla üzerine küçük delikler açabilirsiniz. Ayrıca her gün 1 saat kapağını açıp havalandırmanız gerekli. Ara ara yosunun nemini kontrol edin. Yosun muhakkak nemli kalmalı ki orkideniz kolaylıkla köklenebilsin. Sabah güneş alan pencere önüne orkidenizi koyun ve asla şu hatayı yapmayın. Bakın benim bu orkidem Sphagnum mos içerisinde büyürken yapraklarındaki dehidrasyona iyi gelir mi acaba diyerek yapraklarına su spreyledim ve sonuç ortada. Kök gelişimini tamamlayamayan orkide suyu tolere edemiyor ve mantar oluyor. Ben bu orkidemi şu an tarçınladım ve daha sonra tekrardan onu büyütmeye devam edeceğim. Köksüz kalmış orkidelerinizi yeniden köklendirmek için uygulayabileceğiniz çok kolay yöntemlerden bir tanesi de ters su kültürü uygulamaktır. Bu yöntemde yapraklar suya değer, kök kısmı havada kalır ve yapraklar aracılığıyla orkide yeniden kök oluşturmaya başlar. Bu yöntemde ben gerçekten orkidelerin çok hızlı şekilde büyüdüklerini gördüm. Tabii kesinlikle suyu orkidenin gövdesine yani taç yaprak bölgesine değecek seviyeye kadar doldurmayın. Su az bir miktar olsa yeterli. Yapraklar suyun içerisindeyken yapraklarda herhangi bir bozulma, çürüme meydana gelmiyor. Dikkat etmeniz gereken bir püf noktası, su bekledikçe yapraklarda hafif böyle jel bir tabaka oluşuyor. Onu ara ara yıkayın ve suyu düzenli aralıklarla yenileyin. Bu şekilde çok daha sağlıklı büyüyecektir ve gördüğünüz gibi ters su kültüründe orkide yeni bebek yapraklarda üretmeye devam ediyor. Gördüğünüz bu orkide 2 yıldır çiçek açmayan orkide. Onu Sphagnum mos'tan sonra ters su kültürüne aldım ve çok hızlı bir şekilde kök verdi. Bakın bu orkideyi de indirimden almıştım ve köklerinin tamamını kaybetti. Üzerinde çok güzel 2 tane çiçek sapı vardı. Bir müddet çiçek sapıyla su kültürüne aldım ama gelişim göstermedi. Çünkü enerjisini çiçek sapına da harcıyordu. Çiçek saplarını kestikten sonra ters su kültüründe çok hızlı şekilde gelişim gösterdi ve bebek yaprakta verdi. Orkide bu dönemde eski yapraklarındaki buruşukluğu gidermez ama yeni çıkan yapraklar çok daha sert ve sağlıklı olur. Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın, orkidelere kesinlikle herhangi bir gübre vermemeniz gerekli bu dönemde. Sadece suyla büyüyecekler. Şimdi sizleri 7 gün sonra ve 2 ay sonraki sonuçlarla baş başa bırakıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Peki köklenen orkidenizi ne zaman toprağa, saksıya dikmelisiniz? En az 2 yeni çıkmış sağlam yaprak, en az 3 kök ve kökler 5-10 santim olunca orkidenizi tekrardan saksıya dikebilirsiniz. Yani benim bu orkidem saksıya dikilecek kıvamda çünkü üzerinde tam 6 tane kök var ve yeni çıkardığı 2 tane güzel sağlıklı yaprağı var. Bakın bu orkidenin sadece 1 tane yaprağı vardı ama gördüğünüz gibi 2 tane yeni yaprak çıkardı. Yani orkideniz tek yaprak kalsa bile yeniden köklenebilir, yeniden hayata dönebilir. Bakın bu orkidede mantar olmuştu ve onu tarçınlayıp daha sonra dikeceğimi söylemiştim. Bu da 2 ay sonraki hali, tek yaprak kaldı ama ortasından yeni çok güzel bir yaprak büyüttü. Evet, bugün sizlere orkidelerinizi kolaylıkla nasıl köklendirebileceğinizi gösterdim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.